Borsaya yeni başlayanlar için 10 altın kuraldan bahsedeceğim bugün. Borsaya yatırım yapmaya karar verdiniz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız endişe etmeyin. Bu videoda size işte borsada yeni başlayan herkesin mutlaka bilmesi gereken 10 kural anlatacağım. Ama konuya başlamadan önce şunu anlatmak, şunu söylemek istiyorum. Bence yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte borsaya girmek için çok güzel bir zaman, çünkü bütün hisseler düştü. Çoğu hisse yerlerde. Hani artık dipte diyebileceğimiz noktalarda. Tabii ki dibin de dibi vardır. Bunu bu işte borsada olanlar bilirler. Çünkü işte ülkedeki bazı gelişmelerden dolayı biraz düşmüştü borsa. O yüzden şu an iyice diplere geldi ama başka bir gelişmeyle daha da düşmeyeceğinin garantisi yok. Ya da işte yurt dışında Trump-Çin çekişmesinden dolayı da biraz daha düştü vesaire. Hani bazı haberler yukarı ya da aşağı borsayı etkiler mutlaka. Ama artık baktığımızda fiyatların çok altlarda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. İsterseniz çok uzatmadan hemen kurallarımıza başlayalım. Birinci kuralımız, bilmeden asla yatırım yapma. Yani borsada kazanmak için önce öğrenmemiz gerekiyor. İşte yatırım yapacağımız şirketin ne iş yaptığını, işte fiyat hedefleri nelerdir gibi bu tarz incelemeleri yapıp buna göre yatırım yapmamız gerekiyor. İkinci kuralımız, duygularla değil verilerle hareket etmek. Panikle alım satım yapmak borsa yatırımcısının en büyük düşmanıdır. Bu yüzden kararlarını böyle panikle, ani gelişmelerle ya da işte duygusal kararlarla vermek yerine işte kararlarımızı grafiklerle, bilançolarla ve analizler doğrultusunda almamız gerekiyor. Üçüncü kuralımız, uzun vadeyi unutma. Yani kısa vadeli kazançlar cezbedici olabiliyor. Bazen işte alıyorsun, satıyorsun vesaire. Ama bu al sat yaparken başka bir hisse alıyorsun. Bir anda terse düşüyor. Terste kalıyorsun. Uzun süre beklemen gerekiyor vesaire. Bu yüzden çok uzun vadeli bir sonuç getirmiyor aslında kısa vadeli al sat yapmak. Uzun vade sabreden daha çok kazanıyor. İşte Warren Buffett'ın söylediği gibi borsa sabırsızdan sabırlıya para transferi aktarılan yerdir. Dördüncü kuralımız, tüm paranla girme. Borsaya ayırdığın para kaybetsen bile seni çok zor durumda bırakmaması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz işte böyle altın gibi, güvenli liman vesaire gibi düşünülmüyor. Burada biraz daha günlük %10 aşağı yukarı sınır olsa bile sonuçta bir gün bir paranın %10'unu kaybedebilirsin. Sonraki gün biraz daha düşebilir vesaire. Bu tarz riskler var. Bu yüzden paranın tamamını koymaman gerekiyor. Zaten bir de işte bir hisse alırken ya da borsaya girerken paranın tamamını bir anda almamak gerekiyor. Ne bileyim, önce %50 sonra bir %20 daha vesaire gibi böyle düştükçe alma politikasıyla devam etmek gerekiyor. Beşinci kuralımız sepet yapmak arkadaşlar. Tüm yumurtalar aynı sepete koyarsak herhangi bir problemde tüm yumurtalarımız kırılır. Bu yüzden farklı farklı sepet yapmamız gerekiyor burada. İşte her sektörden bir hisse seçmek gerekiyor. Mesela diyelim ki tüm paranı işte ne bileyim herhangi bir sektöre yatırdın. İşte bundan sonra o sektörle ilgili kötü bir haber geldi. Bütün hissen düşer. Ama onun yerine işte ne bileyim bir sağlık sektöründen hisse alırsın, holdinglerden hisse alırsın, işte ne bileyim savunma sanayiden hisse alırsın. Bu tarz sepet yaparsan bir kötü haber tüm sektörleri bir anda düşürmez. Bu yüzden de paranı biraz daha güven tutmuş olursun. Altıncı kural, takip et ama takıntı yapma. Çünkü günlük fiyat dalgalarına takılmak işte gereksiz insanı strese sokuyor. Yatırımları belirli bir periyotta kontrol etmek daha sağlıklı. İşte günde bir bakarsın, ne bileyim 2 günde bir bakarsın. Hatta borsada şöyle bir laf vardı. Borsada en çok ölüler kazanır, çünkü hisselere bakılmaz ve uzun vadede çok yüksek karlar elde eder. Böyle bir laf var bu yüzden. Biz de uygulayabiliyor muyuz? Ben de açıkçası çok uygulamıyorum. Gün içerisinde ekrana pek çok kez bakıyorum. Ama hani ekrana bakıyorum da al sat yapıp işte panik yapıp satmıyorum. Hani bunu panik yapıp satacaksanız ekrana hiç bakmamanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Birinci kuralımız, temel ve teknik analizi öğrenmek. Bir hisseye yatırım yapmadan önce hem şirketin mali durumunu hem de fiyat hareketini analiz etmeyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü burada oyun oynamıyoruz, bir yatırım yapıyoruz, para yatırıyoruz. 8. kuralımız, sürü psikolojisinden uzak dur. Herkes alıyor diye alma, herkes satıyor diye de satma. Bu trendler geçici. Burada önemli olan işte uzun vade yatırım yapabilmek. Zaten bir de şöyle bir şey var. İşte borsa böyle sokaktaki işte simit satıcısının ağzına düşecek kadar yayıldıysa biraz korkmak gerekiyor. O yüzden herkesin böyle iyi kazandırıyor, hadi girelim dediği zaman biraz temkinli olmak gerekiyor. Sürü psikolojisinden bu yüzden uzak durmamız gerekiyor. 9. kuralımız, sabırlı olmak. Borsa bir maraton aslında, uzun vade yani. Bir sprint değil, kısa koşu böyle gibi bir şey değil. Kısa vadede dalgalanmalar hep olacaktır. Ama uzun vadede sağlam şirketler, düzgün şirketler her zaman kazanır. 10. kuralımızda kendine özgü bir strateji geliştir. Herkesin yatırım tarzı farklı. Zamanla kendi risk algını, hedefini ve yatırım stratejisini mutlaka üreteceksin, keşfedeceksin. Ona göre de devam edersin. Çok fazla sağdan soldan söylenenlere aldırış etmemek gerekiyor. Faydalı bulursanız arkadaşlar mutlaka takip edip yorum yapın. Yorumlarda karşılıklı konuşuruz. Mutlaka yorumlarınıza cevap veriyorum. Sorularınız olursa mutlaka yazın.
Bildirimleri de açarsanız bundan sonra tüm videolarım hızlıca karşınıza düşecektir. İyi günler.